Toyota Auris ile birlikteyiz. Toyota'nın kompakt hatchback modeli olan Auris, 1.4 dizel motor ve manuel şanzımanla bu haftaki test konuğumuz. Bakalım Auris sınıfında öne çıkabilecek özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Auris, Toyota'nın güncel marka yüzünü taşıyan ilk model olma özelliğine sahip. Önceki neslinde daha yuvarlak hatlara sahip olan Auris, artık daha köşeli olan tasarımı sayesinde daha agresif görünüyor. Tamponun köşesine yerleştirilmiş sis lambaları, LED gündüz farları ve geniş hava girişi başlıca dikkat çeken tasarım unsurları. Otomobilin profili gölge oyunlarından uzak sade bir tasarıma sahip. Auris'in arkası ise köşeli hatları ile Hyundai i30'u fazlasıyla andırıyor. Auris'in kokpiti önceki nesline göre adeta çağ atlamış. Burada kullanılan malzemelerin kalitesi ve kokpit tasarımı bir önceki nesline göre bence çok daha başarılı. Dokunmatik ekranlı müzik sistemi ve onun altındaki klima kumandaları tam elinizin altında olduğu için çok kolay bir şekilde erişip kullanabiliyorsunuz. Ayrıca küçük eşyalarınız için de hem vitesin önünde hem de vitesin arkasında yeterli alanlar sunulmuş. Benim burada hoşuma gitmeyen bir tane nokta var, o da konsol tasarımı. Her ne kadar otomobilin önünde sunulan yaşam alanı iyi olsa da bu konsol biraz fazla yüksekte ve dik bir şekilde konumlandırıldığından dolayı bu ferahlık hissi biraz baltalanıyor. Ayrıca bir tane de ufak detay var, o da sene 2014 olmasına rağmen Toyota'nın hala bu Casio saat tipindeki dijital saati buraya koymuş olmasını da inanın benim aklım ermiyor. Arka sırada sunulan yaşam alanı oldukça iyi. Auris birçok rakibinden daha iyi diz ve baş mesafesi sunuyor. Ayrıca ortada şaft tüneli olmadığından dolayı 3. yolcunun bile arkada sıkıntı çekmeden oturması sağlanmış. 353 litrelik bagaj hacmi beklentileri karşılıyor. Gelelim Auris'in motor nevi sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum araçta 1.4 litrelik D4D diye isimlendirilen dizel motor görev yapıyor. 90 beygir güç ve 205 Nm tork üreten bu motoru ister 6 ileri manuel şanzımanla isterseniz de multimod robotize otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Benim kullanmış olduğum araçta 6 ileri manuel şanzıman var. Motorun performansının nasıl olduğunu merak ettiğinizi biliyorum. Benim bununla ilgili ilk söyleyebileceğim nokta performansının yeterli olduğu yönünde. Küçük hacimli motorun orta devirlerdeki çekişi iyi. Ancak alt devirlerde kaldığınız zaman sizi mutlaka bir alt vitese düşmeniz için zorluyor. Eğer alt vitesi seçmezseniz bu sefer çekiş hissi büyük oranda azalmış oluyor. Yüksek hızlara çıkmak konusunda da biraz nazlı davrandığını söyleyebilirim ama kötü olduğunu söylemek haksızlık olur açıkçası. Pedallar ve vites de oldukça kolay kullanılıyor. Genel anlamda çok fazla performans beklentiniz yoksa bu motorla mutlu olabilirsiniz. Çünkü tutumluluk konusunda sahibini mutlu edebilecek bir karaktere sahip. Ben bu aracı bir haftadır kullanıyorum ve bu süreçte 350 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 5.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor ki bu bence oldukça iyi bir değer. Sürüş konforu konusunda da Alman rakipler seviyesinde olmasa da Auris'in süspansiyonları içindekileri rahatsız ettirmeyecek şekilde konforlu bir şekilde ayarlanmış. 1.6 litrelik benzinli motorlu Auris'lerde arka aks çok kollu bağlantılara sahip olsa da bu benim kullanmış olduğum 1.4 litrelik dizel motorda arkada torsiyon çubuğu kullanılıyor. Bu durum bozuk zeminlerden ve kasislerden geçerken biraz olumsuz etki yaratsa da yol tutuş konusunda standart bir sürücünün bu farkı anlayabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Sonuçta yol tutuş konusunda Auris çok iddialı olmasa da sınıf standartlarını ve beklentilerini karşılıyor. Auris'in yalıtımının çok iyi olduğunu söylemek zor ama bir rahatsızlık da vermiyor açıkçası içindekilere. Sadece yüksek hızlara çıktığınız zaman kabindeki yol gürültüsü biraz artıyor. Toyota Auris sahip olduğu özelliklerle sınıfının beklentilerini karşılayabileceğini net bir şekilde ortaya koydu. Ama eğer siz dizel motorlu ve manuel şanzımanlı bir kompakt hatchback almayı düşünüyorsanız bence kararınızı vermeden önce burayı tıklayarak Honda Civic Hatchback videosunu, burayı tıklayarak da Alfa Romeo Giulietta videosunu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.